Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır. Güzel bir hafta sonu geçiyordur. O piyasa tekrardan 67'ye kadar düşmüş. Eee, Gün içinde bakamadım tabii ki. Bakalım şimdi durum vaziyet ne olacak ne bitecek hepsini detaylı bakacağız. Bunları da bir kapatayım. Buraya da görüntü gelmedi galiba. Hemen ona da bir bakayım. Şunları bir kapatalım. Bakalım zararımızı da görelim bir. Ne alemde. Şuradan bir uygulama pencere diyelim. Uygulama herhalde gelecek. Tamam oldu. Kusura bakmayın. Buradan Binance'ı da açalım. Ondan sonra Coin Market'i açalım. Sonra Rain. Evet. Hepsini açalım. Genel bakacağız ne var ne yok piyasaya. Hadi o zaman burayla başlayalım. Rain'i açtığımıza göre Rainbow'la gökkuşağımızla başlayalım. Ne kadar zararlıyız. Ona da bakarız şimdi. Böyle baktığımızda burada ne görüyoruz? Hep yani uzun zamandır dediğimiz gibi ayı bölgesindeyiz. Bu gökkuşağı chartına uzun vade bakmak faydalı. Çok kısa vade hani böyle 2 günlük bir günlük mevzu için bakmayın ama genel ayı bölgesindeyiz. Bu biraz daha sürebilir. Diplerindeyiz. Yani buralarda toplayın dursun şeklinde bakmak lazım. FOMO tarafı da biliyorsunuz yine dipteyiz. Bu kırmızıya gittiği zaman karlarımızı taşımamız lazım. Ya da mallarımızı satmamız lazım. Öyle düşünmemek lazım. Bakalım bugün kimler üzülmüş? Bitcoin ve Ethereum'da shortçular sıkıntıda ama yani çok hacimsel olarak bir ekstra bir böyle yükseliş falan filan yok. Piyasa durgun belli zaten. Bakın burası bile gelmiyor yani çok yavaş ilerliyor işler. Normal hafta sonu. Genelde böyle cuma günleri biraz hareketli oluyor. Pazartesi de hareketli oluyor. Şimdi beklentimiz şu bölgede artık bir set oluştu en azından. En azından bunu görüyoruz. Yani yukarı yönlü 72 civarları bekliyor bizi ama bakın buralardaki satış baskısını da görmek lazım. Burayı böyle değerlendirelim. Gelelim hem şurada bir 100. pariteye bakayım. Inch devam ediyor. Bu aşağıdan görelim. Evet ondan tamam. Burada ekstra bir parite almayacağız. Gel bakalım. Oo, burası 8. Bakacağız şimdi. Evet. Buradaki beklentimizi karşıladı en azından. Tekrardan şu bölgeye geldi. 2.42'lere doğru gelmiş. Ben bu bölgenin çalışıp yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. En azından bakın şu 2.56, 2.60'lara doğru gidecektir diye düşünüyorum. Yani piyasaya o yönde bakıyorum. Korku endeksimiz çok uzun zamanın en altına düştü. Eee, Yani zaten bunun aşağısı yok. 5, 8. Şimdi piyasa biraz daha toplarsa yarın daha da iyi olacaktır. Gelelim altcoin sezonu indeksine. Bu çok önemli değil benim için ama hani görmek için 26 olmuş. Bitcoin dominans. Dominanstaki düşüş beklentim devam ediyor. Şu an 58. Ethereum tarafı 11. Other tarafı da 31 olarak karşımıza çıkıyor. İlk 20'de bakalım Ripple BNB'de. BNB tekrar 60. Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple, Sol şeklinde devam eden bir süreç var burada da. Buradan alacağımızı da aldık. Böyle biraz da hızlı gidiyorum. Kısa keseceğim. Hem saat çok geç zaten dışarıdaydım yeni geldim. Hem de zaten hafta sonları çok ekstra bir senaryom olmuyor açıkçası. Şimdi long taraf olan tarafımızda zarardaydık. Ciddi bir zarardaydık. Ne alemdeyiz? Bu zararımız bayağı artmış şekilde duruyor. Eee Bayağı zararlıyız. Burada da işleme daha iyi olur. Muhtemelen bu da çok zararlıdır diye tahmin ediyorum. Ya çok değil ama zarardayız. Bunu bekletmeyi düşünüyorum. Bir hani kâra geçeceğiz. Bugün olur, yarın olur. Satış bölgesini de gösteririm birazdan. Burada kârdayız en azından. Burada zararımız büyüyerek devam ediyor. Eee, Geçen hafta burada seviye olarak şeyleri görmüştük.
Acaba üçüncü alım mı oldu onu da bilmiyorum, bakalım. Görürüz şimdi. Pozisyon history'de ekstra alım yok. Bakarız birazdan. Belki alım olmuştur. Alım olduysa benim için daha iyi ama bakacağız. Oraya kadar düştüğünü de sanmıyorum. 60'taydı bildiğim, hatırladığım. Bakarız. Şimdi gelelim İncil'e, devam edelim. Buradaki senaryomuz bence yukarı yönlü devam. Burada bir aksi durumumuz yok. 12 bölgesini işaretledik. Oradan aldı piyasa. Yukarıdaki hedef bölgemiz 5 küsür. Tabii birazcık uzun vade bakacağız. Ee, BCH açısından dün konuştuğumuz senaryo devam ediyor. Güzel de çalıştığını düşünüyorum. Yukarı yönlü işlemde bir sıkıntı yok. Devam. Böyle alalım bunları. Evet, burada da bir sıkıntı yok. Ben devam edeceğini düşünüyorum. Yukarıdaki mor bölge hedefimiz. Link açısından da olumsuz bir senaryomuz yok. Piyasa güzelleşmiş bence. Yani burada kırmızı olanlar var. Sıkıntı değil, ya da yeşil olması da problem değil. Yapı itibariyle bence daha e, rayına girmiş diyelim. O yüzden hani ona bakıyorum açıkçası. Bence olumlu bu link içinde. Şu bölge hedef 13 olarak devam edilebilir ama pardon, yani buralarda kar taşıma mantığını yapmak lazım. Yani şu, mesela biz burada konuştuk 27 küsurda. E, Yukarıdaki hedeflere doğru gittikçe karlara da stop koymak mantıklı bence. E, Bir olumsuz senaryo burada da yok açıkçası. Beklentimiz dahilinde devam. Solda da aynı şekilde çok olumlu bence. Şöyle ki bakın, 79'u belirledik, oradan aldı ve yukarı yönlü devam. Burada da bir aksi durum olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yukarıdaki hedef bölgemiz 136. Ee, Şimdi burada tabii tepede yakalanmış olanlar için kar olayı nasıl olacak? Yani oralarda bence şöyle yapmak faydalı. Spot maldaysanız zaten problem yok. Oralarda az da olsa karınızı bir alıp tekrar işleme dahil olmayı düşüneceksiniz ama o gidişteki yeri görmek lazım. FED'de 16.61 mi? Burada da bugün 16 küsurdan bir alım yaptım yine. 22'de çıkmak üzere. O da daha yukarılarda, şurada. Bu 22'de bu FED'den 3 kere alım yapmış oldum. 22'de hepsi, bütün karlarım kapanacak benim. O bölgeye kadar bekleteceğim. Orada bütün hepsi kapanır. Yani normalde hani şu 27-28'lere kadar da beklenilebilir. Yani eee, böyle iki tanesi burada kapanacak 22, bir tanesi zaten 28'de kapanacak. Onun burada görünce evet. Acaba ötekileri de 28'e mi çeksem diye düşündüm. Olabilir, mantıklı gelebilir. Ona bakıp karar vereceğim. Yaparsam da söylerim. Hepsini 28 olarak işaretleriz. Ben buradaki sürecin yukarı yönde devam edeceğini düşünüyorum. Ada açısından da bir problem olduğunu düşünmüyorum artık. Burada da olumlu bakmak gerekiyor bence. Yani şöyle, işlem alacaksak doğru bölgeler buralar. 12 önemli bir bölge, destek olarak çalışmış gibi duruyor. İşlemi alacaksın, yani almamız gerekiyor. Neo açısından da çok ekstra aksi bir durum yok açıkçası. Burada devam eden bir süreç var. Yukarı yönlü. Kesinlikle beklemek lazım, mantık o. Ee, Yani ben buralarda o riskin alınması gerektiğini düşünüyorum. Aynısı BNB için de geçerli artık. Biz şu 600 bölgesini işaretlediğimizde oraya geldi. Oradan da bence işleme dahil olmak lazım. Yani sonuçta o bölgeleri işaretliyorsak oralarda da işlem alacağız. O riski oralarda almak için işaretliyoruz. Bence doğru bir yer burası. CZ'ye bakalım. Evet, CZ'de de artık olumlu düşünmek çok mantıklı bence. Yukarıda bölgemiz belli zaten. Bir senaryomuz yok burada da. Açıkçası benim için süreç olumlu da yukarı yönlü gidecektir. Aynısını DOK için de söyleyebilirim. Bakın, 10 Ekim bölgesi, aylık, haftalık, bunların üst üste olması ne demek? Burası bir destek olarak çalışıyor. Biz şimdi destekte alıp
dirençte satacağımıza göre misal en basitinden bu bölgede işleme dahil olmamız lazım. Buradaki kırılım olan bölgeyi de hedefleyebiliriz. 18 Ocak iyi duruyor. Bunlar zaten şimdilik dursun. Ethereum'da da işleme dahil olacaksın yani. Bu bölgeler dahil olunması gereken bölgeler. Bu paritenin zaten haftalığı çok iyiydi bence. O yüzden pazartesi de bu haftalıkları desteğe alacağız. Birçoğu yukarıda kaldı. Ama burada kötü, olumsuz olan bir senaryo yok. Bence yine 3 küsura doğru bir yol alacağız. Yani 1000 dolarlık bir seviyede yukarı yön mantıklı duruyor hala. Böyle baktığımızda bu ne? Ripple. Ripple'da da bence o riski almak gereken bölgeleri e, konuştuk ve devam ediyor. Yani süreç baktığımızda yukarı yönlü. Ben burada şu aşağı doğru 10 Ekim bölgesine gelse bile yukarı yönü düşünürüm. Hatta şu 1.25'in çok iyi bir bölge olduğunu konuşmuştuk. Olsun. Şimdi burada bakalım şöyle giden bir süreç var. Hop. Ney? SC. SC'de de yani ya dediğim gibi şu 10 Ekim bölgesinden ben her halükarda işleme dahil olurum. Yani bunun kaçarı yok. Yani bu çok aksi bir ters bir durum olmaz diye bir şey demiyorum. Olabilir. Ama bu riski ben burada almayı tercih ediyorum kendi adıma. Ee, Şimdi burada IOTA için anlatmam gerekecek biraz. Açıkçası IOTA için şöyle bir senaryom var. 60'ta o bir tane hani çok ekside olan bakiyenin 3. alım yeri orası. Orası gelirse 3. alımımı yaparım. Sıkıntı değil. 71'de de şunun alımını yaparım. Demin göstermiştim. Hatta orası da muhtemelen sıfırlanmış olması lazım mantıken. 709'da şu an. Muhtemelen orası da çok az bir zarara düşmüş olmalı. Ee, Orada 70'de dahil olmuş olmam lazım düşünüyorum. 51'de de buranın şeyini yaparım. Bir oldu. Evet. Yavaş yavaş. Tamam yani burada 50'deymiş. Bu 50'de olacak. İşte yani buradaki çıkışım 75 olacak. Onu net olarak söyleyebilirim. Öteki taraftaki çıkışım zaten yukarıda 88 bölgesinde. Ama oraya kadar olan süreçte burada e, gece ekran başında olabilirsem denk gelirse 75'leri geçtiğinde görürsem şayet uzatırım ama göremezsem de şurada yeterli bir kar alacağım zaten kapanacak 75'te. O yüzden hani takip eden arkadaşlar da bütün opsiyonlarım bu. Dediğim gibi 50'de bir emrim var, 60'ta da bir emrim var. Bu şekilde devam ediyor buradaki süreç benim için. Pardon. Gelelim buradan Bitcoin'e. Bitcoin'deki beklentim benim tamamen olduğu için zaten ben hani şu bölgeleri sileyim. Şimdi ben burada şunu takip edeceğim tabii ki. 65 bölgesini zaten konuştuk geldi. Şimdi bu 76 bölgesinin kırılmasını bekleyeceğiz ki yukarıdaki 90'lara gidelim. Yoksa buradan red yersek tekrar 65'lerde buluruz kendimizi şeklinde duruyor. Yani şurası önemli ama buraya gidecektir yani 75'e. Orada bakacağız tekrar. Beklentim devam etmesi yönünde. Gümüş altını geçelim. Pazartesi bakacağız. Dolar TL'deki hedef bölgemiz yukarıda 45 olarak duruyor. O bekleyecek. Maalesef. Total 3 Ethereum çıktığımızda kalan majörleri eklersek bu aslında onları ifade ediyor. Buradaki senaryomuzda bizim açımızdan yukarı yöne evrilmiş durumda en azından. Burada onu görebiliyoruz. Şu bölge destek olarak çalıştı güzel. Ben yukarıdaki bu haftalık 856'lara doğru gideceğini düşünüyorum. Ethereum ve alt pariteleri düşündüğümüzde Total 2'ye bakıyoruz şu an. Total 2'de de yukarı yönlü işlemlerin devam etmesi
mantıklı. Şu kırmızı bölge en azından gelecektir 1-2 trilyon. Burayı aşıp ben yine şu haftalık 25'lere doğru gideceğim. Ee, Yani burası çok bağımsız çalışıyor aslında. Bir ihtimal önden hareket yapıyor diyelim iyimser olarak. Ama o beklediğimiz alt paritelerle uyumlu gitmedi. Ve yine de burada normal şartlarda dönüşmek mantıklı. Gelelim evet, dominans tarafında dün bu çıkış oldu ama bunun mantıklı olmadığını konuşmuştuk zaten. Burada süreç aşağı gidecektir. Devam eden bir olduğunu düşünüyorum en azından. Bakalım şöyle yaptığımda. Bak evet. Yani en azından şu 58-44 bölgeleri yani aşağıdaki oluşum devam edecek gibi duruyor. Bu bölge kırılırsa 57'ye doğru bir yol alabiliriz. Herkese hayırlı akşamlar, bol kazançlar diyelim. Dediğim gibi ben çok da uzatmak istemedim. Hem vaktinizi almayayım bu saatte zaten yayın yaptık. Hem de zaten rutin hafta sonu çok ekstra bir şey yapmıyorum. Bir tane işleme dahil oldum. Onu uzatabilirsem, yakalarsam uzatacağım. Olumlu düşünüyorum ama gece yakalayamazsam o 76'da mı 75'te mi ne kârla kapanacak. Allah bereket versin diyeceğiz, geçeceğiz. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. İyi bir hafta sonunun devamını diliyorum. Görüşmek üzere. Ha, şeyi de açmadım yine unuttum. Maalesef şunları tekrardan açayım. Ya unutuyorum böyle. Kusura bakmayın. Böyle hani şey olmasın. Ben bütün işlemlerimi zaten açık yaptığım için kafam çok rahat. Zararımızı, kârımızı. Burada ikisi de açık olarak görünüyor olması lazım. 35, 34, 44'e 43 olarak. Ee, ikisini de kârla kapandığı günde göreceğiz diyelim. Herkese tekrardan bol kazançlar. Bütün kârların daha fazlası. Görüşmek üzere.